Yakın zamanda tam da bana olduğu gibi sizin de karşınıza şöyle bir post çıkmış olabilir. Geçtiğimiz senelerde yaşanan bu olay bayağı ses getirmiş ve neredeyse her platformda viral olmayı başarmıştı. Olay Ashley adındaki bir kadınla başladı. Tam ismiyle Ashley Liliana Botello. Ashley 2020 senesinin Kasım ayının başlarında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Los Angeles'a 30 kilometre uzaklıkta olan bir Best Buy mağazasından $399 ödeyerek bir PlayStation 5 satın aldı. Satın aldığı günde PlayStation daha yeni çıkmıştı. O yüzden heyecanla bunu Twitter ana sayfasına yükledi ve "Let's go" şeklinde bir başlık bıraktı. Post paylaşıldıktan 19 dakika sonra asıl olay başladı. Guvapper kullanıcı adlı birisi yakında "görüşürüz" yazarak aşağıya şu fotoğrafı ekledi. İnsanlar o anda bu postu ciddiye almasa da aradan geçen 2 günün ardından 3 Kasım 2020'de City of Riverside Police Department resmi Twitter sayfasında şöyle bir gönderi paylaştı. 24 yaşındaki Ashley Liliana Botello için kayıp ilanları gerilmişti. Kaybolduğu sırada mavi kot ve sweatshirt giyiyordu. Bilen, gören insanların polise ulaşması isteniyordu. Kaçırılmasının bu posta olan ilgisi tam da gözden kaçan şu detaydan geliyordu. Ashley o anda heyecanla paylaştığı bu fotoğrafta kimliğini de yanlışlıkla arka planda göstermişti. Adı, yaşı, doğduğu şehir, saçı, boyu, genel olarak bir insanın bulunmasına olanak sağlayan tüm detayları fotoğrafta görünüyordu. Kimliğini gören Guvapper kadınla ilgili kişisel bilgilere ulaşmayı başarmıştı. Bu bilgilere ulaştıktan sonra eyaletler üzerindeki insan taratma sitelerinden kadının lokasyonunu bulmayı başardı. Hatta Ashley'e sahte numara üzerinden kızın konumunu gönderdiği mesajlar atmıştı. Sonrasında Ashley bir tweet atarak bunun komik olmadığını söylemişti. Ve hikaye ise bu şekilde son buldu. Bayan Botello'nun cansız bedenine 2021 senesinde ulaşıldığı iddia edildi. Ve o günden sonra tüm dünyada paylaşılan, deli gibi beğeni alan bir post serisi haline aldı. Tüm haber siteleri Ashley Lilian Botello'nun Ekim 2020'de Dallas'taki eski erkek arkadaşıyla konuşmak için Seattle'dan Dallas'a uçtuğunu ve akşam buluşmak için dışarıya çıkma kararı aldığını söylemişlerdi. Dallas, Texas'ın en kalabalık şehriydi. Ashley, Dallas'a vardığı ilk gece Deep Ellum'da, yani Texas'ın en büyük eğlence merkezlerinden birinde erkek arkadaşı olan Charles Beltran ile bir görüşme gerçekleştirdi. Charles ile o anda ilişkilerini bitirme kararı aldılar ve Ashley hemen sonrasında bir Uber sürüşüyle Texas'ta kaldığı motele dönüş yapma kararı aldı. Yani yapmak istemişti. Uber sürüşü sonrasında Ashley ortadan kayboldu. Takip edilmişti. İşin garibi, haber kanalları Ashley'nin hayatını kaybetmesinden sorumlu olan kişiyi Twitter'daki o kişi olarak göstermemişti. Polisler ilk olarak 49 yaşındaki Nina Marano'nun Perşembe günü Miami, Florida'da tutuklandığını duyurdu. İkinci kişi 57 yaşındaki Lisa Dykes'tı. Evet, PS5 kızımızı bu iki kişi öldürmüştü. Aynı dönemde Ashley Botello adındaki 13 yaşındaki bir kız daha kaybolmuştu. Evet, aynı isimde farklı birisi. Texas ve Kaliforniya'nın arasındaki Phoenix adındaki kentte yaşanmıştı bu olay. Sosyal medya öyle bir kirlilik yaratıyordu ki PlayStation 5 olayının ana kahramanı olan Ashley'i bu kızın haberiyle karıştırıp tüm siteleri yanıltmayı başardılar. Yani ortada birbirinden farklı şeyler yazan bir sürü haber kaynağı, birden fazla insan ve sayfaların hit alması için güzel bir viral post vardı. İşin daha da garibi, bazı haber kaynakları Botello soyadına sahip başka bir kızdan daha bahsediyorlardı. Maricela Botello. Evet, aynı soyadda, aynı yaşta fakat ismi farklı olan başka bir kız. Hatta bazı haber sitelerinde bizim Ashley'in fotoğrafı varken Maricela Botello'dan bahsediyordu. Yani işler bayağı karışmıştı. Ve işte ben de bu noktada internette yaşanan bu olayın gerçek hikayesini öğrenmek için araştırma yapmaya başladım. Öncelikle belirteyim, başlangıçta gördüğünüz posttaki hiçbir hesap artık yerinde değil. Açılan tüm hesaplar olayın yaşanma tarihinden sonra yeniden açılmış fake hesaplar. O yüzden buradan bir iz yakalamak mümkün değil. Ama yine de o zamandan kalan profil resmi üzerinde bir aratma yapmayı düşündüm. Muhtemelen ünlü birisidir derken evet, Comet Hazin adındaki 25 yaşındaki Amerikan asıllı ünlü bir rapçiymiş bu kişi. Ayrıca TikTok'ta paylaşılan ve çok beğeni alan bir bölümünde katilin bu kişi olduğunu söylemişler. Ama bu fotoğrafta Travis Scott'a ait. Suçlu olduğu iddia edilen profilden bir şey çıkmayınca ben de Ashley'i araştırmaya başladım. Ve olayın insanların anlattığından çok daha farklı olduğunu gördüm. Birazdan tüm olayı anlayacaksınız. Kendisiyle ilgili şöyle bir fotoğraf buldum. Araştırma sırasında karşıma çıktı. Bu gerçekten o. Haber sitelerindeki fotoğraftaki kızla uyuşuyor. Walters adındaki bir Mercedes bayisinin önünde çekildiği fotoğraf sayesinde belki işiyle ilgili bir iz yakalamış olabiliriz. Belki de rastgele bir fotoğraftır ama yine de denemek istedim. Google Map üzerindeki Walters-Benz bayilerinden tam da Ashley'in yaşadığı yere ait bir konum yakaladım. Konum üzerinden web sitesine girdim.
Servis, finans, araştırma, hakkımızda kısımlarını tek tek inceledim ve bir iz yakalamaya çalıştım. Bu bayi 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22'de Kaliforniya'daki en yüksek puanlı Mercedes-Benz bayisi seçilmiş. Ashley'in burada bir çalışan olma ihtimali bana mantıksız geliyor ama bilemiyorum. Yine de şansımı deneyeceğim. Bayi yorumlarında çalışanları hakkında bilgi bulmaya çalıştım. Google üzerindeki yorumların hiçbirinde Ashley'e denk gelemedim. Tam siteden çıkacakken gözden kaçırdığım bir detay fark ettim. En altta LinkedIn'e bağlanan bir yer var. Orada çalışan listesine ulaşabiliyorsunuz. Hedefimiz Kaliforniya'dan birine denk gelmek ve ikinci sayfaya geçtiğinizde tam da böyle birini yakalıyorsunuz. Sonrasında doğrulamak için Mercedes verilerinde bu bayinin çalışan listesini araştırmaya başladım. Yavaşça aşağı indiğinizde gözlerinizde bir şey çarpıyor. Bum. Ashley'in ta kendisi. Tıkladığınızda kızla ilgili daha değişik detaylar öğreniyorsunuz. 3 kız kardeşin en büyüğüymüş. Yeni restoranlarda yemek yemekten, ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten de keyif alıyormuş. Ve en önemlisi burada. Bu bayide 2021 senesinde çalışmaya başlamış. Yani öldüğü iddia edilen tarihten tam bir yıl sonra. Neler olduğunu anlamadıysanız özet geçeyim. Ashley PlayStation 5 görselini ilk paylaştığında o diyalog gerçekten yaşandı. Ancak tek bir fark vardı. Ashley kaçırılmamıştı. Kaçırılan kişi tamamen farklı birisiydi. Ancak soyadları aynıydı. Botello. Sosyal medya aynı dönemde Ashley Botello'yu o kadar çok konuşmuştu ki haber siteleri de Marisela Botello'yu hata yaparak Ashley Botello olarak girdiler. Hatta fotoğrafları bile karıştırdılar. Bunu fırsat bilen sosyal medyacı hit arayan tiplerse olayı daha da karıştırarak fake haberleri yaymaya başladılar. Sonrasında da onlarca haber sitesi koca bir sahte haber yaratmış oldu. Riverside Polis Departmanı tam da bu yüzden hatalı bir haber girmişti. Yani Marisela Botello hikayede hayatını kaybeden gerçek kişiydi. 24 yaşındaydı, yani Ashley ile aynı yaşta. 13 yaşındaki Ashley Botello ise, yani öldüğü sanılan, sırf bu olaylar yüzünden öldüğü sanılan 13 yaşındaki kızsa bulundu ve ailesine teslim edildi. Ashley olaylardan sonra "Merhaba internet, ben PS5 kız ve hayattayım" şeklinde bir paylaşım yaptı. Olaysa günümüzde hala yalan haber şeklinde piyasada paylaşılmaya devam ediyor. Bu videoyu izleyen sense milyonlarca beğeni arasından olayın gerçek hikayesini öğrenen nadir kişilerdensin.